Geçtiğimiz senelerde Excimer lazer hakkında bir video çekmiştim. Bayağı da izlendi. Aslında insanların bu sağlık sektörüne ne kadar ilgili olduklarını da ben de bir şekilde keşfetmiş oldum. Kameranın karşısında gördüğünüz benim eniştem, akıllı lens dediğimiz bir, nasıl denir ona? Akıllı lens ameliyatı diyelim yani. Çünkü bir nevi ameliyat oluyorsun yani. Ona var diye akıllı lens diye geçiyor, tanınıyor. Biz onu yaptırdık yani. Kaç gün oldu ameliyat olalı? İlk gözüm 3 gün oldu. İkinci gözümde de işte 2 gün oldu. Ya birer gün arayla oldun. Birer gün arayla oluyor. Çünkü gözünüzü kapatmanız gerekiyor ilk gün. Bandajlanıyor göz. İşte onu var diye göremeniz için. Önce birini yapıyorlar. Ertesi gün gittiğinizde ilk gözü açıyorlar. Bandajı çıkartıyorlar yani. İkinci gözü ameliyattan alınıyor. 2 gün sonra da tekrardan son ameliyattan 2 gün, 3 gün sonra da tekrardan bir kontrola çağırıyorlar. O kontrolden sonra bize söylenir. Biz daha gitmedik bu kontrola. Gittiğimizde inşallah bitmiş olacak yani işimiz. İnşallah hayırlısıyla. Belki korkanı vardır, bilgi eksikliği veya bilgi kirliliği vardır. Bu konuda insanlara faydalı olalım diye böyle seni yakaladım. Vaktini de ayırdın, şimdiden teşekkür ediyorum. Adım Ahmet. Almanya'dan geliyorum. 58 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir okuma özürlüğü var diyeyim. Gözümde bozulma başladı 10 sene önce. Gittikçe arttı. Sonra işte gözlük takmak gerekiyordu. Gözlük takmaya başladım. Önce okuma gözlüğü. Yani işinden dolayı da ikide bir tak çıkar. Bayağı bir zor oluyordu. Tekrardan işte gözlükçüye gittim. Doktora gittim. O da çift odaklı gözlükler varmış. Onlardan tavsiye etti. Onları yaptırdım. Dediğim gibi yaklaşık 8-9 senedir de gözlük kullanıyordum yani. Yakın gözlüğü mü kullanıyordun? Hem yakın hem uzak kullanıyordum. Uzakta çok şey olmasa bile gözlüğü devamlı takma açısından çift odaklı camlarla yaptırmıştım. O da devamlı kullanabiliyordum yani çıkarmadan. Çünkü çıkar bayağı bir zahmet oluyor değil mi? Zahmet oluyor yani. Hele de yaptığınız işe göre olmuyordu yani. Nasıl karar verdin? Nereleri araştırdın? Türkiye'de olma kararını nasıl verdin? Birazcık bunlardan bahseder misin? Karar verdim şöyle oldu. İşte gözlük kullanmaya başlayınca daha önce de işte 50 yaşına kadar gözlük kullanmadım. Bundan sonra gözlük kullanmaya başlayınca bayağı zorlandım ilk başlarda. O zamanlara bile çizim vardı. Gözlük çizdirme, lazer yapılıyordu göze. Onu araştırdım ve maalesef o zaman işte yaşlıktan dolayı okuma bozukluğunun lazerle olmayacağını hep söylediler bana ve hala daha da öyle aynı söylüyorlar yani. En son televizyonda, reklamlarda falan gördüm işte yok lazer yapıldığını, yani çizim yapıldığını, uzaya hem yakın için olduğunu öğrendim. Yanı sıra akıllı lens ile beraber kesinlikle olduğunu, işte bunların aslında geliştirme sebeplerinden birisi de katarak olanlar için geliştirilmiş bir sistem diyeyim yani, ama başka yerlerde tedavide kullanılıyor. Başka şekilde de tedavide kullanılabiliyor. Bizde olduğu gibi yani. Katarak olmadan da olabiliyor yani bu ameliyat. Yani sen o zaman Türkiye'ye ilk gelirken göz çizdirme niyetiyle geldin anladığım kadarıyla. Evet, çünkü şöyle diyeyim, insan, yani doktorların her zaman dediği insanın kendi uzuvlar, kendi organlarının en iyisi olduğunu, yani en sağlam mümkün mertebe yani bunları orijinal bırakmak diyeyim yani olduğunu söylüyorlar. Onun için biz de bir arkadaşla beraber geldim. Dedik hani biz de o zaman çizdirelim. Gerekirse ileride çizim yaptığın olmadı yani veyahut da tekrardan kötüleştiği zamanı bu akıllı lensi yine yaptırabiliyorsunuz. Ama akıllı lens yaptıktan sonra zaten çizimciliğe falan gerek kalmıyor. Biz kontrola gittiğimizde, işte ilk kontrola gittiğimizde dedik böyle biz çizilmek istiyoruz. Doktor hanım hayır dedi, yani biz de bunu yapmıyoruz. 40 yaşından sonra hastalarına bunu yapmadıklarını, akıllı lens ameliyatı olması gerektiğini söylediler. Çünkü er geç hani 40 yaşından sonra katarakt hastalığının başlayabileceğinden dolayı direkt akıllı lens takılmasını tavsiye ettiler ve hatta dediler yani biz dediler sizin yaşınızda kişiye kesinlikle çizim yapmayız, lazer yapmayız göze. Doktorun kendisi dedi yani ben dedi eşime yaptım dedi. Çünkü bizim de bir tereddütlerimiz vardı. Ben de önceden araştırma yapmıştım. Hani şimdi senin şey yaptığın gibi videolardan. Yok orada işte kimisi yazıyor işte geceli mesela araba kullanırken falan karşıdan gelen lambaların halelenme oluyor, dağılma oluyor değil mi? Evet. Bu oluyor. Şu anda var o bende ama doktor hanımın söylediği ve sonra başka videolardan gördüğüm kadarıyla bunun işte 3 aydan 6 ay sürebileceğini yazıyorlar. Biz daha yeni olduğumuz için tabii bunu zaman içerisinde düzelmesini bekleyeceğiz. Zaman içerisinde kesinlikle düzelmesini bekleyeceğiz ve ümit ediyorum yani düzelecektir inşallah yani. Çünkü bandajın ilk açıldığında okumakta böyle şey yapmıştım. Yani dedim ya ne oluyor hani olmadı mı falan gibisine. Başarısız mı oldu diye insan başarısız gibi oldu. Evet öyle bir şey olmuştu. Tereddüt olmuştu. Sonra aradan 4-5 saat geçtikten sonra baktım gerçekten ben önceden telefonumu açtığım zaman
gözlüksüz görme şansım yoktu yani. Okuyamıyordum yani. Ama baktım seçmeye başladım yani. Hani biraz puslu da olsa görmeye başlamıştım yani. Okumaya başlamıştım en azından. Ama şu anda yakını çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Uzakta daha dediğim gibi biraz pusluluk var. Ama bekliyoruz düzenli. Ama o da gittikçe iyiye gidiyor yani. O bile 2-3 gün içerisinde fark edebiliyorsunuz yani o düzelmenin yani. Şunu sormak istiyorum, tabii konuları çok dağıtmayayım ama ben mesela göz çizdirme ameliyatı olduğumda tabii bir yakma işlemi oluyor. O yüzden de tekrardan kornea tabakası kapatıldıktan sonra gözde inanılmaz bir sulanma oluyor. Sulanma ve batışma. O kadar ki yani sudan gözümüzü açamıyoruz. Gözümüzü açamadığımız için de göremiyoruz. Biz de aynı aslında böyle tereddütlere düşüyorduk. Bunda mesela ameliyattan sonra bu tarz sulanma, batışma gibi bir seni rahatsız edecek bir durum oldu mu, yoksa sadece bulanık görme miydi problem orada? Sadece bulanık görmedi yani şey olarak. Kesinlikle bir batışma, ağrıma, sancıma öyle hiçbir şey ben hissetmedim yani. Kendi şahsen hani belki canı tez olanlar belki daha şey olabilir ama ben kendi şahsen öyle bir ağrı sancı hissetmedim. Sadece günde birkaç kere kullandığımız damlalar var. O damlaları kullanırken ilk günlerde o iğnenin battığı yerlerde böyle hissediyordunuz yani sanki bir şey batmış gibi hissediyordunuz ama bu da geçti yani. Şu anda damlatırken falan hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat yani. Kaç tane teste giriyorsunuz ve doktor bunun kararını nasıl veriyor? Her yaş grubu, mesela gençlerde olabiliyor mu bu ameliyatı? Veya gençlere tavsiye ediyor mu doktor? Sen de mesela doktorun karar verme aşamasına gelene kadar kaç tane testten girdin? Ne kadar sürüyor? Bir gün mü alıyor? Bir hafta mı alıyor? Testler yok o kadar uzun sürmüyor. Yani ameliyattan önce göz ölçümü yapıyorlar. Gözü birkaç tane makineden bakıyorlar. Lens kalınlığı, işte koroner kalınlığı, şudur budur bunları ölçüyorlar. Göz yüzeyi nasıl hepsinin ölçümlerini yapıyorlar. Ona göre karar veriliyor. Hatta farklı mercekler var yani. Bizimki şimdi 3 odaklı mercek bize takılan. Çünkü yaşına göre de değişebiliyor bu. Hangi yaşlarda tam bilmiyorum tabii de ama kesin olarak 40 yaşından sonra çizim değil, sadece akıllı lens tavsiye ediyorlar. Almanya'da komşularımız var, arkadaşlar var. Onlardan daha genç yaşında 30 yaşlar civarında arkadaşın hanımı da akıllı lens taktırdı. O da çok memnundu. Biz de biraz da o da bizi şey yaptı yani kararımızda etkiledi diyebilirim yani. Ben kendi Excimer lazer ameliyatı olurken doktorun şöyle bir konuşmasına tanık olmuştum. Doktor en son karar aşamasında dedi ki bu ameliyatın başarı oranı %97. Yani %3 ihtimalle kör olursun demek değil bu. Başarı oranını indirdikleri numara olarak görüyor onlar. Diyor ki %97 ihtimalle ben senin numaralarını 0.75'in altına düşüreceğim. Bir insanın göz numarası ne kadar büyükse o kadar sıfırlama ihtimali de bir nebze de olsa düşüyordu. Bunda mesela ameliyat öncesinde size böyle bir konuşmada bulundu mu? Büyük numaralarda numara kalma durumu oluyor mu? Tekrardan numaraların geriye büyüme durumu vesaire oluyor mu? Bu konu hakkında mesela doktor bir bilgi verdi mi size? Akıllı lenste böyle bir durum yok. Çünkü dediğim gibi önceden ölçüldüğü için göze göre yapılan bir lens. Bu öyle standart bir şey değil. Farklı lensler var. Tek odaklı yani uzun için sadece olan var. İşte orta kısımda hatta yakın olan bize gereken 3 odaklıydı. Diğer arkadaşınkiyle benim arasında bile fark vardı yani şey olarak. Fiyat farkı bile olabiliyor bu lensten dolayı işte. Yüzde kaç oranda hani dedim sordum ben dedim yani riski ne yani olur ya yanlış yerleştirilir şu bu. Ya dedi her ameliyatın bir riski var. Yani ama yüzdelik olarak da işte atıyorum 100 binde bir veyahut da 1 milyonda bir olabilecek. Tamamen insani faktör aslında. İnsani faktör yani evet insani faktör. İnsan yeri yani. geliyor Evet. Şey unutuyor yani içinde makas unutuyor ameliyattan Aynen, çıkıyor da. Aynen. Yani bugün apandis ameliyatı bile hani hiç riskli olmadığı halde yani çok standart bir şey olduğu halde onun bile bir riski var yani. Çok küçük oranlar bunlar ama doktorlar komple hiç yok demekten birazcık da çekiniyorlar. Evet. Ama küçük yüzdeler yani. Ameliyat ne kadar sürüyor? Süre olarak hazırlık aşamasına kadar sürüyor, ameliyat aşamasına kadar sürüyor. Ameliyat aşaması aslında çok sürmüyor. Bir 10 dakika sürmüyor bile diyebilirim yani. Tek göz için tabii değil mi? Tek göz için tabii tek göz için yani. Asas uzun süreni önceki kontroller ve araştırma şey yapmaları yani onlar uzun sürüyor. O da işte birkaç tane makineden geçildiği için işte sizden kan tahlili alıyorlar, tansiyonlar ölçülüyor falan. Bunları bu işlemler daha uzun sürüyor yani. Bunlar da işte yarım saat 45 dakika sürebiliyor. Sonra ameliyattan önce dediğiniz gibi göze damlatılıyor. Onun bekletilmesi gerekiyor.
gerekiyor. Bir sakinleştirici veriyorlar işte bir 15 dakika 20 dakika önce sakinleştirici veriliyor. Hap veriyorlar sana. Hap veriyorlar, evet. Sadece heyecan yapılmasın diye. Kalkmasınlar diye şey. Ben aslında heyecanlı falan değilim ama tavsiyeleri yine de dediler yapalım. Tamam dedim, o zaman halidir, aynen. insanlık hali olabilir. Hani masaya yattığınız zaman veya da sahneye yattığınız zaman olabilir diye öyle bir tavsiyede bulundular ve o şekilde aldım yani. Bu soruyu aslında sormuştum ama tekrardan hızlıca üzerinden geçelim. Şu an görüşte bir sıkıntı yok. Görüşün nasıl diye bir soru hazırlamışım ama. Dediğim gibi okumada hiçbir sıkıntı yok. Yani gerçekten çok yani ben beklediğin ötesinde mi? Beklediğin ötesinde diyebilirim yani. Hızlı gelişmesinde, bu kadar tez şey yapmasında. Uzakta dediğim gibi biraz daha karışıklıklar var yani. Bulanıklık var yani şey olarak. Anladım. Kaç damla kullanıyorsun günde? Günde 4 çeşit damla var. Kaç kere? 4'er defa. Ne kadar süre kullanman gerekiyor? Birer damla. Birisi 1 aylık damla. Diğerler de işte 2'şer ampul veyahut da tüpler bitene kadar. Tüpler bitene kadar yani. Onlara yazdığı tüpler bitene kadar yani. Yanlış olmazsa, ayıp olmazsa ne kadar bir ücreti çıkıyor bunların? Ve yani, şey dedim, fiyatları da değişiyor dedin ya. Başka mesela lens türü olsaydı, tek odaklı olsaydı ne kadar fiyat değişebilir yani? Biz ilk telefonu sorduğumuzda ne kadar tutar diye biz tabii çizimi sormuştuk. Dediler işte 7.500'den çizimde yani 7.500'den 17.500 arası gözlüğün durumuna göre değişiyor dediler. Yani biz tabii burada gelince akıllı lense geçince dedik doktorun fiyat söyleyince önce bir yutkundum. Çünkü benimki 27.000 lira tuttu. Diğer arkadaşın biraz daha gözü bozukmuş. Onun daha uzun süredir bozuk. Daha fazla şey varmıştı. Onun 30.000 lira tuttu. Yani artı euro cinsinden işte 2.000 euro bandında. Yani 1900-2000 euro bandında değil mi? Bir muayene ücreti var. İşte 250 lira gibi bir muayene ücreti var. Sonra ameliyatten sonra alacağınız ilaçlar var. O da yaklaşık 500 lira civarında. Totalde o zaman 30.000 lira bandına seninkisi de 30 olmadı da 28-29 bin evet o civarlarda şey yapıyor yani. 28 bin lira benimki diyelim 31 bin lira falan civarında da arkadaşlık olmuş oldu yani. 1900 euro 1800 euro bandında o zaman şey olarak. Gerçekten ilgileniyorsanız bir telefonda size cevap veriyorlar yani. Ne yapacağınızı, ne yapmak istediğini biliyorsanız telefondan sonra yaklaşık fiyatları söyleyebiliyorlar. Tam şey olarak olmasa bile. Dediğim gibi önce bize 17.500 hani en maksimumdan geldik buraya. Onun üstüne de çıktı. O da dediğim gibi tabii farklı yöntem olduğu için yani. Yoksa birkaç yere de aradım hastanelerde. Fiyatlar aşağı yukarı aynı yani. Çok bir şey de değişmiyor yani. Bazı özel doktorlar var. Onlar işte çok tecrübeliyiz deyip biraz daha fazla fiyat isteyebiliyorlar yani. Doktor ameliyatı girdi mi bu arada? Doktor tabii ameliyat. Karar veren doktor. Mesela Excimer Lazer'de karar veren doktor bizde ameliyata girmedi. Yok bizde şey yap yani. Beraber görüştük önce kendisiyle. Hatta kendisi de tekrardan bakıyor. O göz ölçümleri, resimleri falan çekiliyor. İçinden doğru yani. Normal resim olarak düşünmeyin bunu. Şey olarak yani farklı bir şey resimler çekiliyor onlara. Kontrol ediyor. Ondan sonra tekrardan kendisi de bakıyor gözünüze. Ve o ameliyata giren doktor kendisiydi yani. Almanya ile Türkiye arasında çok fiyat farkı var mı bu ameliyattan? Almanya'da araştırma yapmış mıydın mesela? Almanya'da araştırma da yaptım evet. Alman kliniklerinde yaptığım karşılaştırması daha farklı. Kızım Almanya'da mesela gözünü çizdirme yaptırmıştı. Orayı aradım. 3700 avro artı işte ilaçlara şunlar bunlar yani. O 4000 avro gözden çıkarman gerekiyor yani Almanya'da olsaydık. Neredeyse yarı yarıya o zaman. Evet. Kur cinsinden de yarı yarıya bir fark oluyor. Tam olarak işlem nedir yani? İğneden bahsettin, gözünün yanından filan konuştuk. Yani senin anladığın kadarıyla, senin gördüğün kadarıyla işlem prosesi nasıl gerçekleşti? İğnenin ucuyla o merceği önce bir boşluğu alıyorlar, şey yapıyorlar yani etrafını diğer şeylerden ayırıyorlar. Vücudun temas eden yerlerini ayırıyorlar. Sonra şırınganın içine çekip yani iğneyle beraber iğnenin içine çekiyorlar onu. Ve aynı şekilde iğneyle beraber yeni lensi oraya enjekte ediyorlar. Siz tabii bunu fark etmiyorsunuz, hissetmiyorsunuz yani. Bayıltma falan da yok. Sadece damlayla gözü uyuşturuyorlar. Lokal anestezi gibi bir şey oluyor. Evet, lokal anestezi gibi bir şey oluyor. Sonradan dedim ya az önce de damlatırken işte bir yanma oluyor falan. O iğne batırılan yerler daha bir yanıyor yani. Kapanana kadar orada bir hissediyorsunuz yani orada bir şey olduğunu. Kapatmadan önce videoyu enişte söylemek istediklerini dinlersek çok güzel olur. Yani rahatsız oluyorsalar gözlükten gerçekten korkulacak bir şey yok onu diyebilirim yani. İğneyi batırdığını böyle şey yapıyorsunuz ama ağrı sızı
bir şey duymuyorsunuz yani. Diş tartar temsil etmesi daha Ağrılı. ağrılı yani. Evet. Onu diyebilirim yani. Enişte teşekkür ediyorum. Valla vaktini Sağ ol. ayırdın. Şey Bizi değil. bilgilendirdin. İnşallah İnşallah. izleyen arkadaşlarımıza da faydalı olmuşuzdur. Tekrardan ağzına sağlık. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.